Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gerçekten lokum gibi olan lokum kurabiye tarifi vereceğim size. Ağzınızda eriyip gidecek ve tadı damağınızda kalacak. Tarifime geçiyorum. Tarifim için gerekli olan malzemelerden ilki 250 gram oda sıcaklığında tereyağı. Tereyağını kaşıkla ezdikten sonra üzerine 80 gram sıvı yağ ekledim. 1 adet yumurta, yarım limon suyu, 1 çay bardağı yani 60 gram da nişasta ekliyorum. 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Eklemiş olduğum malzemeleri kaşıkla karıştırmaya başlıyorum. Ununu daha sonra ekleyeceğim ve karıştırdım. Lütfen ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben tam olarak 3,5 su bardağı un kullandım. Yani 420 gram un kullandım. Tariflerime sonuna kadar güvenebilirsiniz. Çünkü sizler için tek tek gramlarını tartarak ölçülerimi vermeye çalışıyorum. Hamurumu yoğurdum. Kıvamını sizlere daha yakından göstereceğim. Bu kurabiye hamurunda şeker yok. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bana atın. Tezgaha streç film sermiştim 2 kat ve streç filmin üzerine bir parmak kalınlığında hamurumu yaydım. Kenarlarını kapatacağım. Ve kenarlarını kapattıktan sonra en az 15 dakika buzdolabının buzluk kısmında bekleteceğim. ...15 dakika buzluk kısmında bekledikten sonra çıkardım ve streç filmi kaldırdım. Kalınlıkları önemli değil, birebir aynı olması da önemli değil. Sadece hamuru küp küp kesmeniz önemli olan bu kadar. İstediğiniz büyüklüklerde kesebilirsiniz yani. Hamurumu kestikten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye kurabiyeleri tek tek diziyorum. İçinde şeker olmayan bu kurabiyeyi mutlaka deneyin. İnanın tadı damağınızda kalacak. Yerken ağzınızda eriyip giden bir kurabiye tarifi. Hepsini tepsime koydum ve 180 derece ayarladığım fırında 15 dakika pişmeye gönderiyorum. Şimdi 3 tane buzdolabı poşetine birine 2 yemek kaşığı, diğer ikisine de birer yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Bir tanesinin üzerine çekilmiş Antep fıstığı tozu ekliyorum. 2 yemek kaşığı koymuş olduğumun üzerine tepeleme 1 yemek kaşığı kakao ekledim. Diğerinin üzerine de 1 tatlı kaşığı kadar tarçın ekliyorum. Ve bunları iyice birbirine karışması için poşetin içerisinde sallıyorum. Kurabiyelerimin dışına kaplayacağım tozlar hazır. Ve kurabiyelerim pişti. Pişen kurabiyelerimin çok hafif ilk sıcaklığı çıktıktan sonra, yani kurabiyelerim sıcakken o hazırlamış olduğum tozların içerisine atıp kurabiyelerimi kaplıyorum. Lütfen buna dikkat edin. Yani fırından çıkardıktan bir yarım dakika sonra hemen kurabiyelerimin dışını hazırlamış olduğum tozlarla kaplıyorum. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca
Beni buraya kadar izleyenler yorum bölümüne ufak da olsa bir emoji ya da beğenip beğenmediğini yazarsa çok sevinirim. Ayrıca deneyenlerden de kesinlikle beğenip beğenmedikleri hakkında yorumlarını bekliyorum. Poşetin içerisinde bu şekilde sallayarak kurabiyelerimin dışını kaplıyorum. Kurabiyelerimin hepsini kapladım. Gördüğünüz gibi gerçekten lokum gibi görünen, tadı da lokum gibi olan harika bir kurabiye tarifi. Birazdan iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Görüntüsü harika. Misafirlerinize ikram ettiğinizde de inanın görüntü olarak bile yemek için sabırsızlanacaklar. Ve kurabiyemin iç dokusunu sizlere daha yakından göstereceğim. Yine güzel bir videonun sonuna yaklaştık. Gayet güzel, ağzınızda eriyip gidecek bir kurabiye tarifi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.